Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Arıların koruduğu sahabi kimdir? Dar ağacında asılmadan önce namaz kılma adetini başlatan sahabi kimdir? Reci vakası nasıl olmuştur? Adal ve kare olayı nedir? Reci olayı nedir? Tüm bu soruların cevaplarını birazdan öğreneceğiz. Reci olayı ile ilgili bir hadis dinledikten sonra bu soruların cevaplarını öğrenmiş olacağız. Uhud Savaşı'ndan sonra Adal ve Kare kabileleri Peygamber Efendimiz'e adamlar göndererek Müslümanlığı kabul ettiklerini ve kendilerine İslam'ı öğretecek kimselere ihtiyaç duyduklarını bildirmeleri üzerine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onlara Ensar'dan Asım bin Sabit radıyallahu anh komutasında 10 kişi gönderdi. Mekke ile Usfan arasındaki Hüdat bölgesine vardıkları zaman onların çıkışı müşrikler tarafında Beni Lihyan denilen Huzeyl kabilesine haber verildi. Bunun üzerine Lihyaniler 100'e yakın okçuyu Müslümanların peşinden gönderdiler. Asım ile beraberindekiler bunları fark edince bir yere sığındılarsa da okçular onların etrafını çevirdi ve Çıkın ve bize kendi isteğinizle teslim olun. Hiçbirinizi öldürmeyeceğimize söz veriyoruz dediler. Bunun üzerine Asım, ey ahali, bana sorarsanız ben hiçbir kafirin verdiği güvenceye itimat etmem dedi ve yani hiçbir kafirin verdiği güvenceye inanmıyorum dedi. Ve Allah'ım durumumuzdan peygamberini aleyhissalatü vesselam haberdar et diye dua etti. Müşrikler Müslümanlar üzerine ok yağdırdılar ve Asım'ı ve yanındaki 6 kişiyi öldürdüler. Hubeyb, Zeyd bin Desinne ve bir üçüncü kişi ise müşriklerin sözlerine inanarak teslim oldular. Bunları ele geçirdikten sonra ellerini yay telleriyle sımsıkı bağlamaya kalkışınca üçüncü zat Abdullah bin Tarık, işte bu birinci hainliktir. Vallahi size teslim olmam. Bu şehitler benim için de bir örnektir dedi. Bunun üzerine onu yerlerde sürükleyip baskı yaptılarsa da onlarla gitmeyi reddettiği için onu da şehit ettiler. Hubeyb ile Zeyd bin Desinne'yi Mekke'ye götürüp sattılar. Hubeyb'i Haris'in oğulları satın aldılar. Hubeyb hepsi tarafından öldürülmesine karar verilinceye kadar Haris'in oğulları yanında esir kaldı. Öldürülmesinden evvel Hubeyb, Haris'in kızlarından tıraş olmak için ödünç bir ustura bıçağı istedi. Zeynep de ona usturayı verdi. Zeynep'in gafil bulunduğu bir sırada çocuğu Hubeyb'in yanına yaklaştı. Zeynep elinde usturayla Hubeyb'i çocuğu dizinin üstünde oturmuş halde görünce çocuğu kesecek diye çok korktu. Kadının korkusunu sezen Hubeyb ona çocuğu öldürürüm diye mi korkuyorsun? Korkma, ben bunu yapmam dedi. Kadın şöyle anlatıyor. Vallahi ömrümde Hubeyb'den daha hayırlı bir esir görmedim. Vallahi bir gün onun zincir ile bağlı olduğu bir halde salkım üzüm yediğini gördüm. Halbuki Mekke'de üzüm yoktu. Bu Hubeyb'e Allah tarafından verilmiş bir rızık idi. Hubeyb'i öldürmek üzere adam öldürmenin yasak sayıldığı harem bölgesinden çıkartıp serbest bölgeye götürdüler. Oraya vardıklarında Hubeyb onlara bana izin verin de 2 rekat namaz kılayım dedi. Bıraktılar ve 2 rekat namaz kıldı. Sonra vallahi ölümden korktuğum için uzattığımı zannetmeseydiniz namazımı biraz daha uzatırdım dedi. Ve Allah'ım bunların hepsini tek tek say, birer birer canlarını al ve hiçbirini sağ bırakma diye dua ettikten sonra şu 2 beyti okudu. Müslüman olarak öldükten sonra, Allah yolunda olduktan sonra nasıl öldürüldüğümü asla dert etmem. Bu parçalanmış bedenimle eğer dilerse o, onun rahmetinden başka yere gitmem. İşte böylece Hubeyb idam olunacak her Müslüman için namaz kılma adetini ortaya koymuş oldu. Resulullah Efendimiz Hubeyb'in uğradığı musibeti günü gününe ashabına haber vermişti. Asım bin Sabit'in öldürüldüğünü haber alan Kureyş'ten bazıları
cesedinden onu tanıtacak bir parça getirmek üzere adam gönderdiler. Çünkü Asım bin Sabit Bedir'de Kureyş'in ileri gelen müşriklerinden birini Ukbe bin Ebu Muayt'ı öldürmüştü. Yüce Allah kara bulut gibi bir arı sürüsünü göndererek Asım'ı o adamlardan korudu. Bu durum karşısında onlar Asım'ın cesedinden bir şey kesip götüremediler. Evet, böylece videomuzun sonuna geldik. Şimdi burada yani soruların cevapları ne olmuş oldu? Arıların koruduğu sahabi kimmiş? Asım bin Sabit imiş. Evet. Dar ağacında asılmadan önce namaz kılma adetini başlatan sahabi ise Hubeyb bin Adi. Bunu da öğrendik. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.